Herkese merhabalar. Bugün masamızda Bernina Aurora 435 modeli var. Servisimize bakım için gelmiş bir makine üzerinde eğitim videosu çekmek istedik. Sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Herkese iyi seyirler. Makine çelik çanozlu. Tam devir. 9 milim bir zikzak genişliği olan, aynı zamanda da 9 milim pika genişliği olan bir model. 160 tane makinamızda desen var. Önlü arkalı bir şekilde ilik çeşitleri. Bunun yanında yazı çeşitleri. Dediğim gibi yatak bölümü tam devir. Çelik çanozlu. İpi normalde makaralık çubuklar oluyor ama büyük bobinden geldiği için önce şurada bir metal parça var. Ona takıyoruz. Direkt sola doğru geldikten sonra şu metal parçanın altından alıp, zaten makinede düz oklar var, sizi yönlendiriyor. Aşağı iniyoruz. Buradan yukarıya horoza, horozdan taktıktan sonra tekrar aşağı dönerek iğne bağının hemen üzerindeki kancaya takıp en sonunda iğneye takıyoruz. Makine şu an direkt açıldığı zaman düz dikişle başlıyor. Yani makinamız düz dikişte. Şurada da bir numara düz dikişte olduğunu gösteriyor. Hemen en alttaki tuşumuz ileri gerisi dikiş sağlamlaştırma tuşumuz. Makinenin adım mesafesiyle oynayacaksak sol köşe 0'dan 5'e kadar olan yer. Her işin bir standardını makine seçildikten sonra desen ya da dikiş veriyor ama biz onun dışına çıkmak istersek adım mesafesini, şurada iki tane ok tuşumuz var, aşağı ve yukarı gösteren. Sağ taraftaki okla şu kutucukları artırarak adım mesafesini açıp daha seyrek bir dikiş ya da tam tersi düşüreceksek sol tarafı kullanarak adım mesafesini düşürüp dikişimizi sıklaştırıyoruz. Ben bir şey sormak istiyorum. Bu makinenin şuralarında bir çatlaklar var. Sanırım bu makine depremde hasar gören bir makineymiş. Burada da var. Panel zarar görmüş depremde Kahramanmaraş'ta. Ama biz bu makineyi toplarken biraz uğraşmamıza rağmen gayet güzel. Gayet de güzel oldu makinamız. Paneli de topladık. Şurasını zaten kendisi yapıştırmış ama Biz buradaki kusuru kapatmak için bir etiketimizi yapıştıralım. kartımızı şöyle en azından görüntüyü kaybeder. O burada kalsın. Tamam, şimdi devam edelim. Dikişimizi yaptık. Ekrandan bahsedeyim. Şurada iğne resim var. Pedaldan ayağımızı çektiğimiz zaman iğne hep kumaşın dışında kalacak diyor. Şayet iğneyi dikiş bitiminde pedaldan ayağımızı çektikten sonra kumaşın içinde istersek düğmemiz, şu aynı iğne işareti burada var. Buna eliniz basılı kalırsa ok işareti aşağı dönecek. Pedaldan ayağımızı çektiğimiz zaman bundan sonra iğne hep kumaşın içinde kalacak. Tek bir sefer bu düğmeye basarsak iğneyi direkt alır. Ama ekrandaki ok işaretini yukarıya almamış oluruz. Yukarıya alacaksak bu iğne konumuna elimiz basılı kalacak. Ok işaretini yukarıda gördükten sonra iğne bundan sonra hep kumaşın dışında kalacak. Şimdi şunlara geleceğim. Şu konu iğne. Bakın burada iğne var. Burada bir nokta var. Sağ sol oklar var. Ekranda da bakın inceden uzuna bir daire şeklinde bir işaret var. Ortasındaki koyu siyah nokta iğnenin ayağın tam ortasına batacağını gösteriyor. Şayet bir fermuar ayağı takıp iğneyi sağa sola alıp ya da mevcut taban üzerindeyken kenardan bir dikiş geçmek gerekirse bu tuşla makinemiz düz dikişteyken iğnemizi ister sağ tarafa ister sol tarafa çekebilirsiniz. Bu şekilde kenar bir dikişi ya da bir fermuar ayağıyla fermuar dikişi yapabiliriz. Dikişteyken sistem bu. Şimdi burada mavi tuşlar var. 1'den 10'a kadar. Burada her iş için tek tuş koymuş desen seçmek için. 2 numara zigzag. 2'ye direkt basıyorum. 2'ye bastıktan sonra makine bize 3.6 milim genişliğinde 1 milim kadar da bir adım mesafesinde zigzag bize direkt veriyor. Bunu deniyoruz. Bu zigzag
eniyle oynayacaksak, yani daha geniş bir zikzak yapmak istersek, şu 0'dan 9'a olan bölümü şu üstteki iki ok ile sağdaki oku kullanarak en sağ, yani 9'a kadar çıkardım. Makine bize 9 milim zikzak yapacak. Aynı zikzağı daha sık istiyorum dersek, o zaman bu düz dikişte kullandığım adım mesafesinin tuşu aşağı düşürerek, tabi bunu deneyerek istediğimiz sıklığı o şekilde 9 milim sık bir sarma yapabiliriz. Ya da enini dediğim gibi buradan istediğiniz genişlikte daraltıp dantel sarma işlemde yapabilirsiniz. Geniş zikzak, biraz daha dar zikzak, makinenin bize verdiği normal zikzak. Bakın iplik ayarımızda şu olacak. Üst ipi biraz kumaşın altına inmiş olacak ama alttaki ipi de tamamıyla kapatmamış olacak. Bakın burada 6 numarada bir dikiş var. Bu dikiş streç dikiştir. Yani penye, jerse böyle esneyen bir malzeme dikilecekse bu 6 numaralı dikiş o malzemeler için ideal bir dikiştir. Dikiş yaptıktan sonra ip kopma, ipin uzaması, çıtlaması, bunu ortadan kaldırırsınız. Yani 6 numara streç dikiş. Enli bir lastik dikeceğim. Zigzaklı kullanmam gerekiyor dersek de makinedeki 4 numarada diker zikzak işimiz var. Yani iğne sağa sola giderken dikerek gidecek. Ama bunu adım mesafesini sık verir. İstersek bunu biraz rakam büyütüp açabilirim. Şu an iğne sağa sola gidiyor ama dikiş yaparak gidiyor. Bu da enli bir lastik dikişi dikmek istersek kullanabilirsiniz. İliğin biri burada. Diğer ilikte makinenin kendisinde olması gereken şöyle bir şablon var. Şablondan seçilecek. Şu an makinede üzerinde ilik ayağımız olmadığı için ben pratiğini tarif edeceğim. 0 numaraya bastım. Şayet bu iliği yapacaksam, otomatik ilik yapacaksam siyah, uzun, yaylı bir ilik ayağı var makinelerde. Mekanik ilik açacaksam da şöyle bu tarz 3 numaralı bir mekanik ilik ayağı oluyor. İliği seçtikten sonra ekranda, şimdi bendeki otomatik olmadığı için mekanik olarak bu ayakla size açmaya çalışacağım. İliğin bir tarafını ördürüyorum. İstediğim yere kadar gelip pedaldan ayağımı çekip makinemi durduruyorum. Sonra geri tuşuna bir sefer basıyorum. Makine geri gidiyor. Başladığım yerde makineyi durduruyorum. Tekrar geri tuşuna bastım. Bu sefer öne gelecek. Biritini yaptıktan sonra yine sonunda durdurdum. En son yine geri tuşuna bir daha basıyorum ve iliği yapmış oluyorum. Bu mekanik ilik. Elektronik ilik ayağı olursa makinede iliğin bir tarafını ördükten sonra geri tuşuna bir sefer basmanız yeterli olacak. Hem biritini hem geri gidişini ve diğer biritini makine kendi yapıp pedaldan ayağınızı çekmeseniz de direkt duracak. Şimdi, yani tam otomatik ilikte tam açılıyor, otomatik manuel ilikte açılıyor. Şu an yaptığım benim manuel. Bakın ilikte de 3 ağlı ayak istiyor. O dediğim büyük ayak, siyah yaylı bir ayak 3 ağlı ayaktır. Birden 10'a kadar direkt seçtim. Şablondaki 11'den 85'e kadar, hatta 99'a kadar çift haneli desenlerden bir desen yapacaksak şurada bir kare tuşumuz var. Bir de desen şeklinde bir işaretimiz var. Buna bir sefer basıyoruz. Ekranda 2 tane çizgi çıkacak. 2 çizgi çıktıktan sonra makine bize şu tuşları kullanarak 2 rakamlı desenlerden hangisini yapmak isterseniz, atıyorum ben zor bir desen seçtim. Mesela kaneviçe. Çok güzel kaneviçe işleri var. Makine çalışırken herhangi bir desenin sonunda ben pedaldan ayağımı çekmeyeyim, makine kendi dursun isterseniz deseni yarım bırakmadan geri tuşun üzerindeki tuşa, şu üçgen altında çizgi olan tuşa bir sefer basarsanız aynı tuş ekranda çıkacak
desen nerede sonuysa orada makine kendisi duracak. Bakın şu an durdu. Ben pedaldan ayağımı çekmeme rağmen deseni yarım bırakmamış olduk. Bu şu an yaptığım bir kaneviçe. Kaneviçe işlerinden 6-7 tane güzel kaneviçe desenleri var. Diğer desenler dediğim gibi kare tuşuna bir sefer basıyorum. Ekranda 2 tane çizgi çıkıyor. Ondan sonra buradan istediğim desenin rakamını makineye kodladım. Desen ekrana geldi. Her işin dediğim gibi makine 9 milimini ve adım mesafesini kendisi size verecek. Siz sadece makineyi çalıştırarak kumaş sağa sola kaymasın diye yön vereceksiniz. Hiçbir zaman arkadan çekmeyin. Makine kumaşı kendisinin rahat bir şekilde çekiyor olması lazım. Sonlandırma tuşuna bastım. Şu tuşta mevcut desenlerin yönünü ters çevirirsiniz. Bu bazen gerekir. Kumaşı buraya yığmamak için. Buradan şimdi ters dönecek bir desen seçiyorum. Önce kare tuşu 74. Bu şu an seçtiğim desenin orijinal hali. Şöyle bir çalıştırıyoruz. Desen sonlandırmaya bastım. Şimdi şu an bu desenimizin yönü bu. Kumaşı çevirip buraya yığmamak için aynı desendeyim. Şu tuşa basarsam desenin yönünü ters çevirmiş olursunuz. Bu şekilde biraz önce dediğim gibi kumaşı buraya yığmadan fazla kumaş dışarıda kalacak şekilde aynı desenin yönünü ters çevirmiş olursunuz. Ters çevirme tuşu makineyi durdurduktan sonra sonlandırma tuşuna bastım. Desen bitiminde duracak. Ekrandan kaybolmaz. Aynı tuşa bir daha basacaksınız ki ekrandan kaybolsun. Normalde yönü bu desenin ne yaptık? Ters çevirme tuşuna bastık. Desenin yönünü diğer yöne doğru çevirmiş olduk. Burada yan tarafta ipi keseceğimiz bu bıçağımız var. Şimdi çift rakam desenleri bu şekilde kare tuşuna bir sefer basıyorum. Şablonun diğer tarafında da 3 haneli desenlerimiz var. Buradan bir desen yapacaksak yine kare tuşuna basacağız. Ama elimiz bir basılı kalacak. Ekranda biri yani bir rakamını gördükten sonra elimizi çekeceğiz. Bir çıktı. Yani 100'ü yazmış oldu. Diğer 2 rakamı biz kendimiz yazacağız. Atıyorum 155 yazdım. Diğer 2 rakamı da direkt bu mavi tuşlara basarak kodluyoruz. Sonlandırma tuşuna bastım. Kare tuşu elim basılı. Biri gördüm. Sonra elimi çektim. Diğer 2 rakamı kodluyoruz. 145 diyelim. Deseni sonlandırdım. Çift taneli desenlerde de bu şekilde. Elimiz basılı kalıp biri gördükten sonra diğer 2 rakamı bu mavi tuşları kullanarak çalıştıracaksınız. Şurada bir tuş var. Makinenin iş yaptık bir koyu. Sona geldik. Sonda desen diyelim yarım kaldı ama kumaşımız da bitti. Diğer yönüne devam ederken o desenin yarımından devam etmek isterseniz bu tuşa basarsanız deseni makine başa alacaktır. Baştan başlatacaktır. Hemen yanında tuş. Herhangi bir seçiminde bu tuşa basarsanız baştan iğne olduğu yerde 2-3 sefer vuruş yapacak. Yani dikişin başlangıcını bağlayacak. Ondan sonra desene direkt geçecek. Şurada makinamızın hafıza bölümü var. Mevcut desenleri diyelim ki birbirine karma yapacağız. Farklı 2 deseni birbirine yükleyerek desen elde etmek istiyoruz. M tuşuna yani mem tuşuna bir sefer bastım. Ekran değişti. Ekranda 60 var ise makinamızın hafızasında herhangi bir şey yok. Eğer 60'ın haricinde bir rakam varsa yeni bir işlem yapacaksanız muhakkak en sağdaki CLR tuşuyla hafızadaki desenleri silip ekranı 60'a getirin. Ondan sonra desenleri seçin. Kare tuşuna bastım. Ekranda 2 tane çizgiyi gördüm. Desenim 87 diyelim.
Deseni seçtikten sonra şu mem artı ok işaretli bir tuş var. Desen seçiminden sonra buna basıyorum. Deseni makineye göndermiş oldum. 60'tı, 59'a düştü. Yanına bir desen daha koyacağım. Yine kare tuşu, 2 tane rakam çıktı. Desen diyelim ki 44. İkinci bir desenimi seçtim. Yine mem ok işaretli olan tuşa basarak seçtiğim deseni makineye göndereceğim. 58'e düştü. 2 desen gönderdim ama bu sizin tercihiniz. 3 olur, 4 olur, fark etmez. Sonra pedala basıyorsunuz. Burada dikkat edeceğimiz konu şu olabilir. Seçtiğimiz desenlerin ayak numaraları mümkünse aynı olsun. Yani 1C'li desenleri, 1C'li ayakla yapılan desenleri birbirine eklerseniz daha sağlıklı olur. Bazı desenlerde çünkü 20C'li deseni ister. Bu bölüm çok uzun, yani sizin farklı desenler elde edebileceğiniz bir bölüm. Desen sonlandırmasına bastım ki bitireyim diye. Bu şekilde iki farklı deseni birbirine ekleyerek farklı desenler yaratma şansınız var. Yeni bir işlem yapacağım zaman bunu silmem gerekiyor. Sileceğim zaman CLR en sağdaki tuşa bastım bir sefer. 59'a düştü. Bir daha bastım, bakın. Şu an 59'a takılı kaldı. Hafızayı açtığım zaman 60'ı görmem gerekiyor. 59'dan, yani diğer deseni silebilmek için memle hafızayı açmıştım. Sol taraftakine ok tuşuna bir sefer basıyorum. Mevcut deseni ekrana taşıdıktan sonra CLR tuşuna basıyorum ve 60'ı ekrana getirmiş oldum. Hafızayı boşaltmış oldum. Burada bir de mevcut aynı desenleri sağ sol çevirme şansımız olur. Ya da bir isim harf yazacaksak onu da yazabiliriz. Hafızayı açtım. Alttaki A tuşuna bir sefer bastım. Yazı karakterini buldum. Yani dikiş şeklinde bir yazı karakteri buldum. A tuşuna bir daha bastım. Çevresi dikiş, ortası boş bir yazı karakteri buldum. 4 çeşit yazı karakteri var burada. Diyelim ki ben bundan bir işte 10'ar ticaret yazacağım ya da işte Berlin'e yazacağım. Yazı karakterini bulduktan sonra sağdaki iki oku kullanacağız. Bir daha ortadaki tuşa basmayacağız. Gidiyorum. Sağdaki o tuşu kullanıp O'yu buldum. Yani 10'ar ticaretin O'sunu buldum. Mem ok işaretine bastım. 59'a düştü. Sonraki işlem hep oklarla bakın. Ortadaki A tuşuna bir daha basmayacaksınız. N'yi buluyorum. Geri gidelim. N'yi buldum. Mem artı ile gönderdim. A'yı buldum. Gönderdim. R'yi bulacağız. R'yi buldum. Gönderdim. Şimdi 10'ar yazdık. Tabanı indirdim. Şayet araya bir boşluk vereceksem yine okları devam ediyorum. Harflerin sonunda rakam var. Rakamların sonunda da bazı işaretler var. Çizgi, nokta, virgül gibi. Şu çizgiden bir tane aldım. Bunu da gönderdim. 10'ar yazdıktan sonra araya boşluk vermek için tekrar geri geliyorum. T'yi bulacağım. Geçtim. T'yi buldum. I'yi bulacağız. Gönderdim. C'yi bulacağız. Gönderdim. A'yı bulacağız. Gönderdim. Bir de en son T'yi bulacağız. Şayet yanlış kodlamadıysak. R'yi mi yanlış yaptım? R koymamız gerekiyor şu an. R-E-T. Tamam. R'yi gönderdim. E'yi gönderdim. Bir de en son T'yi gönderdim. Pedala basacağız. Ekrandan da takip ederek şayet bir sefer istersek son harfi gördüğüm zaman sonlandırma tuşuna basacağım.
En son T'yi yazdıktan sonra başa almadım yazıları. Şu oklarla başa alacağız. Yani diğer şeyi yazmamak için. C'ye geldik. A'ya geldik. Ve T'yi gördüm ve sonlandırma tuşuna bastım. Şu T'yi yazıları başa dönmediğim için yazdı. Şöyle bir 10 ticaret yazısı ya da farklı bir yazı. Dikiş şeklinde de yazabiliriz. Böyle bu şekilde çevresi dikiş, ortası boşta yazabilirim. Şimdi boşaltacağız. Tekrar en sağa geldim. Clear'e bastım. 60'ı gördüm. Hafızayla işim bittikten sonra tekrar ortadaki M tuşuna basıp makinenin hafızasından çıkıyorum ve makine direkt düz dikişe geçiyor. Ben pedalı kullanmıştım. Ama pedalı diyelim kullanmak istemiyorsanız mevcut yapacağınız her işi şuradaki mavi tuş ile makineyi çalıştırabilirsiniz. Şuradan hızını ayarlayabilirsiniz. Direkt mavi tuşla da durdurabilirsiniz. Şimdi bir de nervür talep etti müşterimiz. Nervür ayağını takıp bir de nervür çalışması yapacağız. Önce iplerin takılışıyla başlayalım. Evet. Şimdi koton takacağız nervürde. Plakayı almak için şurada bir daire şeklinde bir tuş var. Sağ arka tarafa sert bir şekilde bastırırsak plakayı almış oluyorum. Mekiği sonra takacağım. Mekiği de aldım dışarıya. Kotonu makinenin ön tarafına devrilmeyecek bir şekilde yere koyabilirsiniz. Bu kotonu takarken dikkat edeceğimiz konu şu an taktığım yerde olacak. Bakın bir de burada arka tarafta çanoz göbeğini tutan tırnak var. Onun arkasından kesinlikle takmayın. Yani şu boşta kalacak. Nervürde kullanacağımız koton. Plakanın öndeki deliğinden taktık. Bu plakayı tekrar yerine koyduktan sonra ve kontrol ediyorum. O koton hiçbir yere sıkışmasın. Mekiğimizi tekrar şimdi takacağım. Mevcut iğneyi, tek iğnemizi çıkartıyoruz. Onun yerine çift iğnemiz. Nervüre geçeceğimiz zaman makine muhakkak neredeyse ne iş yapmış olursanız olun direkt makineyi düz dikişe alın. Herhangi bir yanlış bir şey yapmamak için. Nervüre yağı, ayak takılışların hepsi aynı. 7 kanallı nervüre yağı. Bunu taktık. Ayağımı kilitledim. Şimdi yukarıdan 2 tane ip takacağım. Biraz önce kullandığım ipi çıkardım. Onun yerine aynı renkte 2 tane ip. İpler de gelişi güzel olması lazım. Birbirine dolanmayacak şekilde. İplerde hafif pütürcük olmaması lazım. Havlu iplerde sıkıntı yaşarsınız. İpler birbirine dolanır. Şu kancaya takıyorum. Normal ipi takarmış gibi. Geldim buraya. Buraya da taktım. Burada dikkat edeceğimiz konu tansiyonu şurada incecik bir pul var. 2 ip takacağım zaman ipin birini o pulun sağına birini soluna takacaksınız. Geldim. Horoza da taktık. Direkt aşağı indik. Ayağı çıkarayım. İpin birini iğne bağının üzerindeki kancaya takın. Birini kancaya takmayın. Ondan sonra da iğneden takacaksınız. Alt ipi muhakkak alın. Mekikteki ipi üstte. Bakın şu dışarıda kaldı. Şu metalin arkasına. İplerin ikisini de. Alt ipi muhakkak üste çıkartın. Burada 4 tane ip oluyor. Nerv ayağını takıyorum. 4 ipi de ayağın arasından arkaya attım. Şimdi kumaşımı koyarak makinem düz dikişte. Şimdi nervürü yaparken adım mesafesi
Makinenin düz dikişte bize verdiği 2 ama 2 biraz seyrek oluyor adım mesafesi. Beğeniyorsanız yapabilirsiniz. Adım mesafesini işte 1,5 gibi, 1,80 gibi o aralarda. İşe başlarken de makine muhakkak 1-2 tur elinizde muhakkak çevirin. İpler bir turunu tamamlasın. Ondan sonra pedala basın. Bu şekilde koton taktığınız zaman üst iplerini sıkmanıza ihtiyaç olmayacak. Ama üst iplerini sıkmak isterseniz de şu düğmemiz tansiyon, yani üst ipi sıkan düğme. Şurada hemen küçük bir nokta var. Düğmedeki rakamı büyütürsek üst ipini sıkmış oluyoruz. Rakamı küçültürsek de üstten gelen ipi gevşetmiş oluyoruz. Keskin dönüş yapacaksak dönüş yaptığımız yere gelip durduktan sonra makineyi elimle öne doğru çok hafif çeviriyorum. Sadece iğne uçlarını değdiriyorum kumaşa ki kumaşı çevirdiğim zaman iğneler birbirine dolanmasın. Çevirdim. Sonra tabanı indirdim. İlk hareketi yine elle verdikten sonra pedala basıyorum. İstediğim yere geldim diyelim, durduk. Aynı hareketi bir daha yaptım. Bu iğne ucunun sadece değmesi gerekiyor. Yerini kaçırmamak için. Nervürümü yaptım. Çok güzel bir nervür yapar. Ayağın altındaki kanallarla da ikinci bir sıra nervürü isterseniz ayak dışına ya da kanalın, ayağın altındaki kanalın herhangi birinin altına koyup mesafesini bu şekilde hangi kanalın altına koyduysanız orayı kaçırmadan ikinci sıraya gidebilirsiniz. Şimdi şuradan da ayağın dışına aldım. Bu şekilde nervür aralıklarını da ayarlayabilirsiniz. İkinci sırayı da yakın geçtik. Ama isterseniz ayağın dışına da alabilirsiniz. Nervür bu. Kumaş da zaten bayağı bir kalın bir kumaş. Dediğim gibi koton kullandığınız sürece düz nervürde üst iplerini sıkmanıza gerek kalmıyor. Bir de 4 numarada diker zikzak işi vardı. Lastik dikişi diyelim. 4 numaradaki işte desenli nervür yapabilirsiniz. Desenli nervürde koton genelde takılmıyor. 4 numara yapacağımız zaman işi seçtim. 4 numaralı işi ama bakın 5,5 milim genişliğinde bir zikzak veriyor bize. Onu muhakkak düşüreceksiniz. Onu denemeniz lazım. Yani 2 olur, 1,5 olur. 2'yi biraz geçebilirsiniz. Makine 9 milim olduğu için. Adım mesafesini 1 veriyor. 4 numaradaki diker zikzağı seçtiğim zaman. Bunu da biraz açarsanız, şu an makinede desenler veya olmadığı için yapılış sistemini tarif ediyorum. Ayak değişecek. Makinelerin içinden çıkan 20 numaralı bir ayak var. O ayakla yapabilirsiniz. 20 numaralı ayağı takacaksınız. Koton olmayacak. İşimizin numarası 4. Zigzagın genişliğini 3'ün üzerine çok çıkmayın. 3'ten sonrası riskli. İğne kırma riski olur. Adım mesafesinde işte 1-1,5. Onu da kumaşta deneyerek desenli nervle bu şekilde yapabilirsiniz. Şurada masura sarılıyor. Masurayı şuraya takıyorsunuz. Yine ipim buradan geliyor. Şurada yaylı bir parça var. Bakın yanında da hemen ok işareti var. Yaylı parçanın arasından ipi bir tur alıyorum. Masuraya gelip elimdeki ipin fazlalığını masuraya dolduktan sonra şu aparatı sola itlediğim zaman masura motoru kendisi direkt çalışmaya başlar. Az sardıracaksak mandalı geri çekin. Sarsın derseniz doluncaya kadar bekleyebilirsiniz. Bu şekilde de masura sarma işlemi yapabilirsiniz. Evet, bu da Bernina Aurora 435 modeli için eğitim videomuz oldu. Hem eğitim hem de bir test deneme videosu olmuş oldu. Sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Herkese kolay gelsin.